Bu videoda kız gruplarının nasıl ortaya çıktığını konuşacağız. Hangi dönemde, hangi politik, ekonomik veya yaşanan siyasi, sosyal gelişmelerin bir sonucu olarak kız gruplarını görüyoruz. Öte yandan tüm bunların Japonya ile ne ilgisi var? Biraz bunu konuşacağız. Ve tabii ki Türkiye'de şu anda kız gruplarının gelişmesi, büyümesi, yükselmesi gerçekten bir tesadüf mü yoksa bir şeylerin nedeni ya da sonucu mu? Video boyunca bunları çerçevelemeye çalışacağım. Uzun bir aradan sonra herkese tekrar merhaba. Yaz boyunca kendi merak ettiğim şeyleri böyle biraz video essay formatında ama kültür sanat ekseninde konuşmaya çalışacağım. O yüzden yaz boyunca gözünüz kulağınız kanalda olsun. Muhtemelen 2 haftada bir ya da haftada bir video yüklüyor olacağım. Dediğim gibi ben bu videoda bir çerçeve çizmeye çalışacağım. İkincisi, eğer daha detaylı bir video isterseniz beğeni ve yorumlarda bunu lütfen belirtin. Eğer böyle çok fazla yorum gelirse daha detaylı bu videonun içindeki bölümleri konuşabiliriz sonraki videolarda. Şimdi kız gruplarını araştırırken öncelikle bugünkü anlamıyla kız grubu ne? Biraz ona baktım. Dolayısıyla burada iki ana ekol diyeceğim ben bunlara. İki ana ekol ortaya çıkıyor. Yani bugünkü anlamıyla kız grubu dediğimiz şeyi araştırdığımda ortalama 1950'ler, 40'lar, 60'lar civarına denk geliyor ama kız grubu dendiğinde neden bahsediyorum? Orayı bir netleştirelim. Şimdi bir şirket veya yapımcı çatısı altında bulunan ortak bir imaja, bir hikayeye ve çok sesli müziğe, belki biraz da dansa dayanan genç kadın gruplarından bahsediyorum. Şimdi böyle bakınca dediğim gibi bu aslında 1950'lerin ortasına kadar gidiyor. Ancak burada bir Batı ekolü, bir de Asya ekolü var. O yüzden ben videoyu 3 ana kısma ayırdım. Batı ekolünü biraz konuşacağız. Sonra biraz Asya'ya bakacağız. Ve biraz da güncelde Türkiye'de neler oluyor deyip videoyu toparlayacağız. Dedikten sonra videonun ilk kısmıyla aslında başlayalım. Batı ekolü. Şimdi dediğim gibi 1950'lere aslında gidiyor bu kız gruplarının ortaya çıkışı bugünkü anlamıyla. Burada bir dünyaya bakmak lazım. Yani 2. Dünya Savaşı bitmiş, iki kutuplu bir yapı var ve bunun bir tarafı olan, güçlü bir tarafı olan Amerika aslında kültürel anlamda bir endüstrileşme yaşıyor. Yani neyden bahsediyorum? Bir yanda Hollywood var, bir yanda dünya çapında tanınan süperstarlar çıkartmaya başlıyor. Dolayısıyla kültür aslında Amerika'da giderek paketlenebilir, satılabilir bir endüstrileşme. Aynı zamanda da bir yumuşak güç haline geliyor. Şimdi böyle bir ortamda 50'lere baktığımızda benim ilk gözüme çarpan kız grubu Beatles kadar konuşulan, o dönem Beatles kadar popüler olan bir siyahi kız grubu The Supremes. Şimdi The Supremes neden önemli? Çünkü Detroit merkezli bir grup. 3 siyahi kadından oluşuyor. Bu ilginç aslında 1950'lerin Amerikası için. Çünkü hala aslında o dönem siyahiler 2. sınıf vatandaş birçok eyalette. Hala otobüslerde ve sivil sosyal haklarda birçok alanda 2. plandalar. Dolayısıyla böyle bir alanda siyahi bir kız grubunun Beatles kadar ünlü olması, hatta 64 ile 69 yılları arasında 12 defa Billboard'da birinciliğe yükselmeleri ciddi bir başarı aslında ve Motown yapım şirketinin burada çok önemli bir katkısı var aslında. Çünkü o dönem aslında Motown çok önemli bir şey yapıyor. Crossover yapıyor. Ne demek istiyorum? Siyahi bir kız grubunu alıp, yani aslında görece toplumun daha küçük bir kesiminin beğeneceği, oraya ait olan bir kız grubunu alıp bunu beyaz orta sınıf genel tüketici kitlesinin seveceği, hayranlık duyacağı ve tüketeceği bir müzik haline, bir ürün haline tırnak içinde getiriyor. Dolayısıyla burada Motown kendini siyahi müziğin genç sesi gibi değil de daha çok Amerika'nın genç sesi gibi pazarlıyordu. Burası bence çok önemli. Peki o dönem başka kız grupları yok mu? Ya da başka beyaz kız grupları yok mu? Tabii ki var. Hatta genel olarak bu girl band, yani kız grubu mantığı siyahi kız gruplarından oluşuyordu. The Cheryls, The Crystals, The Ronettes gibi siyahi kız grupları da var aslında The Supremes'ten önce. Ancak burada Motown çok önemli stratejik bir adım atıyor ve kurduğu bu kız grubunu bir görgü okuluna gönderiyor. Maxine Powell adında, genelde sanatçılara böyle nasıl oturup kalkacaklarını, sahnede nasıl hareket edeceklerini öğreten biri var ve birçok ünlü sanatçı ondan görgü, işte sahne hakimiyeti vesaire gibi dersler alıyor. Motown The Supremes'i bu görgü okuluna yolluyor.
Bu çok kilit çünkü kızlar burada nasıl oturup kalkacaklarını, sahnede neler yapıp neler yapmayacaklarını, yani aslında bir girl band'in sahne üzerinde nasıl hareket edeceğini öğreniyorlar. Hatta Paul'un kendi ifadesiyle kızlar Beyaz Saray'a ya da işte Buckingham Sarayı'na davet edilseler oraya layık olabilecek kadar görgülü ve kibar olmayı onlara öğretiyor. Bu derslerde The Supremes'e kalçalarını sallayarak değil de daha çok dizlerini kullanarak mesela dans etmeleri öğretiliyor. Ya da çok daha zarif, çok daha kibar nasıl konuşulur, nasıl oturulur gibi çok böyle hazırlanmış kuralları ve sınırları belli bir sahne imajı öğretiliyor. Bu önemli. Yani burada böyle doğal gelişen bir süreç yok. Motown ilk defa burada stratejik bir hamle yapıp aslında sanatçılarını paketliyor. Belli bir imaja oturtuyor aslında onları. Peki böyle bir formüle neden ihtiyaç var? Değil mi? Bir bunu düşünelim. Şimdi tekrar ediyorum, o dönem 60'lardayız ve siyah hareketi yeni yeni canlanıyor. Sivil haklar hareketi yeni yeni canlanıyor. Ancak siz siyahi kadınlar olarak hala ötekisiniz. Bir yanda evet Martin Luther King var, bir yanda Malcolm X var. Yani bir özgürlük hareketi, sivil haklarda kazanılmaya başlayan alanlar var. Ama hala ikinci sınıfsınız. Ve Motown yapım şirketi kendi sanatçılarının ana akımlaşmasını istiyor. Dolayısıyla bu şu demek. Aslında bu kızlar tıpkı bir beyaz gibi kibar olabilirler. Tıpkı bir beyaz gibi şık görünebilirler, zarif olabilirler ve zaten yetenekliler. Dolayısıyla bu orta sınıfın seveceği, yani herkesin tüketip sevip hayranlık duyabileceği ve müziklerini dinlemek, konserlerini izlemek, plaklarını satın almak isteyeceği bir müzik grubu olmalı. Yani aslında tüm bu azınlık olma ve özgürlük hareketiyle beraber ana akımlaşmaya çalıştırdığımız bir müzik grubunu, siyahi bir kız grubunu artık biz bir kadınlık imajı üzerinden pazarlıyoruz. Yani aslında Motown burada sadece bir müzik satmıyor. Aynı zamanda bir kadınlık imajı satıyordu. Şimdi The Supremes'e baktığımızda bu insanlar genç kadınlar, aynı zamanda arkadaşlar, şıklar, zarifler ve çok yetenekliler. Ve burada aslında dinleyici kendini bu arkadaş grubunun bir parçası gibi hissedip kendini onların içinde hayal edebiliyordu. Yani aslında burada bir idol kültürü oluşmaya başladığını görüyoruz. Tabii bu dönemde iki kutuplu dünyada kapitalizmin yine etkin olduğu yerlerde benzer kız grubu denemelerini görüyoruz. 90'larda ise aslında bütün dünyada genel olarak bu grupların popülerleştiğini görüyoruz. Özellikle işte Destiny's Child gibi önce 4 sonra 2 sonra tekrar 3'e çıkan böyle grupta yer değiştirmelerin olduğu ve sonrasında tıpkı The Supremes'teki Diana Ross gibi Destiny's Child'da da Beyoncé'nin solo kariyerine devam ettiğini görüyoruz. Nitekim yine Büyük Britanya'da bizim Spice Girls, Girl Power'la gördüğümüz ve her karakterin aslında ayrı bir özelliğinin, her üyenin spesifik bir temsiliyetinin olduğu bir grup yapılanmasını görüyoruz. Bunlar tabii ki bizim çok Asya'dan aslında bildiğimiz şeyler. Ama Batı'dan farklı olarak Asya'da bu durum tam olarak sistemleştirilmemiş. Dolayısıyla burada endüstrinin hala kendisinin yolunu bulduğu bir ekosistem söz konusu. Öte yandan fandom kültürü ve işte bu her grup üyesinin belli bir temsiliyetinin, belli bir özelliğinin, belli bir karakterinin olması durumu var ki bu çok Asyalı bir durum. Tabii şimdi Asya'ya döndüğümüz zaman aklımıza ilk olarak K-pop geliyor. Özellikle işte 80'lerle gelen, bütün dünyayı etkileyen neoliberal dalgayı da düşündüğümüzde zaten Kore'nin bir yükselişi söz konusu ve müzik de bundan nasibini alıyor. Ama bugün şunu biliyoruz, aslında bugün K-pop dediğimiz, Kore popu dediğimiz şey Amerikan ve Japon sisteminin bir hibrit ürünü. Dolayısıyla ben araştırmayı yaparken Japonya'ya baktığımda biraz orayı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Japonya'da çok ilginç bir grup örneği var. Onyanko Club diye bir grup var. Bu grup haftalık olarak televizyonda yayınlanıyor ve 11 kişilik bir kız grubu. Ama adaylar her hafta değişiyor veya eleniyor. Bu da tabii ki seyircinin tercihleriyle gerçekleşiyor. Hatta öyle ki işte bir hafta kız grubundan bazıları sadece sigara içtiği için görüntülendiğinde medyada önümüzdeki hafta gruptan tamamen eleniyorlar.
Ortalama 2,5 yıl sürüyor bu grubun ömrü ve 52 farklı kız bu grupta stajyer olarak yer alıyor. Yani düşünün, bir kız grubu var. Aslında ana 11 üyesi var ama bu 11 üye seyirci oylamasıyla sürekli olarak değişiyor. İnanılmaz bence. Neden böyle bir şeye ihtiyaç vardı Japonya'da? Yani bu nasıl doğdu? Yani idol kültürü aslında Japonya'da doğdu diyebiliriz. Çünkü zaten 70'lere kadar gayet ünlü starlar var. Ama 70'lerde Japonlar şunu fark ediyorlar. İnsanlar bir sanatçıyı izlemektense bir sanatçının gelişimini izlemeyi tercih ediyorlar. Yani bu Onyanko Club'da yetenekli olan birini görmektense önce birini ünlü edip sonra onun yetenek gelişimini izlemek insanların daha çok dikkatini çekiyor. Yeni bir şey değil mi? Genelde bugün de hep mesela Manifesto'dan örnek vereceğim. Şeyi hep görürüz değil mi? İşte Esin'in sesi çok gelişti. İşte Lidya dans kökenli değildi, dansı çok gelişti. Ta 70'lerde aslında Japon televizyonu bunu fark ediyor ve diyor ki Batı'dan farklı olarak senin ünlü olman için yetenekli olman ve bu yüzden insanların seni izlemesine gerek yok. Önce seni biz ünlü edelim, sonra senin gelişimini insanlara izletelim. Çünkü insanlar senin ünlü olduktan sonraki bu gelişim sürecinle aslında kendileri de bir şekilde umut ediyorlar. Ben de orada olabilirim. Bu nokta bence Batı'dan ayrılan en önemli noktalardan birisi. Çünkü Batı kültüründe, Amerika'da neyi görüyorduk? Zaten önce yetenekli olacaksın ve öyle meşhur olacaksın. Asya kültüründe, Japon kültüründe tam tersi bir şey var. Önce seni meşhur edeceğiz, sonra yeteneğinin gelişimini izleteceğiz. Bu bağlamıyla taban tabana zıt bir formül var burada ve çalışıyor. Çünkü siz eğer birilerine umut verirseniz, umut verdiğiniz sistem her zaman çalışır ve büyür. Bütün politik sistemlerde de aslında bu böyledir zaten. Tabii Japonya'nın bir başka önemli unsuru da idol kültürünün olması. Bunu ta böyle Edo dönemine, yüzyıllar öncesine kadar geri götürebiliriz. İşte bu aslında utangaç genç kız prototipi gibi aslında anime kültürünün de burayı beslediğini görüyoruz. Dediğim gibi zaten bu kültürün bir parçası. Hatta işte en çok bilinen animelerden biri bu prototipleri gördüğümüz Sailor Moon, Ay Savaşçısı. Değil mi? Her kızın belli bir karakteri, belli bir rengi, belli özellikleri var. İşte birisi çok utangaç, birisi çok romantik, birisi çok öfkeli ve asi gibi böyle farklı karakterler görüyoruz. Anime kültürünün özellikle işte Love Live gibi, The Idol Master gibi yapımların da bunun nasıl geliştiğini, nasıl büyüdüğünü bize gösterdiğini biliyoruz. Ki bir önemli nokta yine Japon kültürünün çalışma sistemiyle çok paralel bu. Çünkü bu yapımlarda şunu görüyoruz aslında. Yetenekli olmak zorunda değilsin ama çok çalışırsan. Zaten Japonlar çalışmayı çok seviyorlar. Kültürün önemli bir yerini oluşturuyor bu. Kutsaliyet de atfediyorlar çalışmaya. Dolayısıyla baktığımızda aslında yine sıradan insana umut veren ve onun diğerleri gibi olabileceğini söyleyen bir sistem yaratıldığını görüyoruz. Dolayısıyla izleyenlerin bu idollerle, bu gruplarla bağ kurması veya bir gün ben de orada olabilirim demesi çok kolaylaşıyor. Çünkü kendini orada görebiliyor. Sistem böyle kuruluyor. Peki tüm bunlar Kore'ye nasıl geliyor? İşte orada çok kilit bir isim var. Lee Soo-man. Yani umarım doğru telaffuz ediyorumdur adını. Kendisi 80'lerde Amerika'da okuyor ve aslında bütün o MTV'nin parlak dönemine şahit oluyor ve Kore'ye geri döndüğünde Kore müziğinin nasıl olması gerektiğini, müzik endüstrisinin nasıl gelişmesi gerektiğini düşünüyor. Ve diyor ki o dönem Amerika'dan Kore'ye gelen işte New Kids on Block grubunu gözlemliyor. Onların yaptığı teen pop'un Kore'de bir karşılığının olduğunu fark ediyor. Öte yandan da Japonların bu stajyerli sistemini, işte girip çıkan grup üyelerinin insanlar tarafından çok izlendiğini fark ediyor ve bunların ikisinin birleştiği hibrit bir sistem yaratıyor. Böylece aslında kendi yapım şirketinin ilk grubu, ki buna da K-pop'un ilk dalgası diyorlar, Hot grubunu kurmuş oluyor. HOT grubunu kurmuş oluyor. Yani aslında videonun başında bahsettiğim o The Supremes'in görgü okulunu alıp bir yandan da Japonların stajyerlik sistemini alıp bunların ikisini seyircinin gözünün önünde birleştiriyor. Tabii tam bu dönemde Kore'de de neler olup bittiğine bir hızlıca bakalım. Kore'de ekonomik olarak ciddi bir yükseliş söz konusu. Özellikle devlet kültüre, edebiyata, sanata yatırım yaptığında
kendi makine endüstrisi, sanayi endüstrisi kadar kar edebileceğini fark ediyor ve bununla ilgili yatırım yapmaya başlıyor. Bu önemli bir kırılma. Hatta bununla ilgili işte Jurassic Park örneği çok verilir. Yani bilmem kaç yüz bin tane Hyundai araba satmakla bir tane Jurassic Park filminin karı hemen hemen aynı sayılıyor. Dolayısıyla diyorlar ki devlet olarak Kore devleti biz artık kültürü yaymak için, işte sinema endüstrisini geliştirmek için, edebiyata katkı sağlamak için fonlar sağlayacağız ve devlet bu anlamda ciddi atılımlar yapmaya başlıyor. Bu yine müzik endüstrisinin de aslında faydalandığı bir durum. Tabii burada devlet desteği derken sadece devletin para verdiği bir stratejiden, bir destekten bahsetmiyorum. Bu bambaşka bir konu ama çok küçük, çok hızlı özetleyeceğim. İşte mesela Hollywood filmlerine kota konulması, yapımcılara vergi muafiyetlerinin getirilmesi, farklı ülkelerde kültür ofislerinin açılması, orada Kore dizilerinin, işte Kore yemeklerinin, Kore müziğinin, K-pop'un tanıtılması, yerel dillere çevrilmesi için destekler, mesela işte atıyorum Arapçaya çevrilmesi, İngilizceye, Fransızcaya gibi ya da işte sinema salonlarının belli devletten yatırımlar, destekler alması gibi aslında genel olarak bir kültür politikasından bahsediyorum. Yani sadece böyle devletin bütçesini arttırdığı, para yatırdığı bir sistem değil. Ve tabii ki bu kültürel stratejinin bir sonucu olarak biz bugün K-pop, işte Blackpink, BTS gibi çok dev, çok büyük grupları konuşuyoruz. Zaten bunlar artık sadece müzik satan gruplar değil, küçük birer devlet gibi hareket ediyorlar. Neyden bahsediyorum? Çok büyük prodüksiyonlarla çalışıyorlar. Dolayısıyla yüzlerce kişinin aslında para kazandığı küçük fabrikalar, küçük devletler gibiler. Sadece müzik satmıyorlar. İşte çıkardıkları merchler satılıyor. Verdikleri konserler ilgi görüyor. Sosyal medyada kampanyalar başlatabiliyorlar. Öte yandan işte herhangi bir güzellik ürününü üretebiliyorlar. Solo kariyer yaptıklarında ayrıca ilgi çekiyorlar. Bunlar gerçekten çok önemli bir pazar yaratıyor. Tabii ki bu durumun kapitalizmle, yani mevcut ekonomik sistemle de doğrudan bir ilişkisi var. Çünkü eğer siz solo bir artistseniz ve ben sizi sevmiyorsam sizi muhtemelen takip etmeyeceğim ya da dinlemeyeceğim. Ama eğer 5 kişilik bir gruptan bir kişiyi bile seviyorsam ben yine de o kişiyi takip edeceğim. İşte o grubun en saf olanını, en neşeli olanını, en eğlenceli olanını ya da en soğuk olanını, en maskülen olanını, her kimse o takip ettiğimde aslında benim o grubu takip etme olasılığım da artıyor. Dolayısıyla bu karlı bir oluşum baktığınız zaman. Öte yandan dediğim gibi grup işi bir yandan çok fazla alana yayılabilecek. İşte sosyal medya reklamları almak gibi, güzellik sektörü, moda sektörü veya aklınıza gelen başka sektörlerle işbirliklerine de çok açık bir aslında ekonomik yapılanma. Bu durum post endüstriyel ekonominin bir özeti. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bunu çok uzun konuşabiliriz ama dağıtmayacağım konuyu. Mesela Kore'de bazı gruplar albüme o gruptan bir kişinin böyle post kartını koyuyorlar. O kişinin fotoğrafının olduğu bir kart koyuyorlar ve aynı kişi hayran olduğu grup üyesinin olduğu fotokartı bulmak için belki aynı albümü 5 kere satın alıyor gibi. Yani baktığınızda işin bu kısmı bambaşka bir video konusu olabilir gerçekten. İnanılmaz. Ama burada önemli olan şey şu, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu modelde aslında siz sadece müzik satmıyorsunuz. Bir aidiyet satıyorsunuz. Ait olma durumu satıyorsunuz. Neyden bahsediyorum? Müzik endüstrisi bize 1950'lerde plak ya da işte albümü satıyordu. 80'lerle beraber sanatçı çok ön plandaydı. 2000'lere geldiğinde sanatçının hikayesi çok önemli oldu. İşte bizden birinin oraya çıkması çok daha önemli olan, satan bir şeyken 2020'lerle bence işte bu teknolojinin aşırı gelişmesiyle, iş yaşamının çok daha bizi bireyselleştirmesiyle, ki buraya bir sürü katman ekleyebilirim, çok yalnız bireyler olduğumuz için artık birilerinin arkadaşı olma, bir gruba ait olma, ortak bir kültürü paylaşma çok daha önemli hale geldi. Ki girl bandler bu anlamda dinleyiciyi, izleyiciyi çok tatmin eden yapılanmalar aslında. Size sadece müzik değil, bir grup aidiyeti, bir deneyim alanı satıyorlar. Türkiye'de
kız gruplarının yükselişi bir tesadüf mü sorusu benim aklıma geliyor ki cevabı bence çok net, hayır. Çünkü zaten son 15 yılda ana akım medyada ciddi bir sansür ve dönüşüm söz konusu. Öte yandan genç neslin, Gen Z'nin neredeyse ana akımda hiç olmadığını görüyoruz. Kendisinin bağ kurabileceği, kendi yaşam pratiklerini görebileceği bir dizi, reality show, yarışma yok ya da yok denecek kadar az. Varsa da ben bilmiyorum. Dolayısıyla bir yandan işsizlik, bir yandan ağır bir politik atmosfer, ekonomik şartlar, gelen sürekli değişen enflasyon oranları gençlerin çok da kendilerini ait hissedebilecekleri ana akım bir kültür sunmuyor. İşte tam bu noktada bence Manifest Gen Z'nin ihtiyacı olan boşluğu doldurdu. Yani bir yandan o kız neşesini, girl power'ı görmek, öte yandan nispeten erillikten daha uzak bir dünya kuruyor olmaları. Bence şu an Gen Z'nin kendine en yakın hissettiği ana akım tırnak içinde işlerden biri. Dolayısıyla çok da dediğim gibi tesadüf değil bu grupların bence ortaya çıkması. Çünkü bir yandan da başarılı bir manifesti gören diğer yapımcılar bunun ekonomik karını da gördükleri için biz de bunu neden denemeyelim demeye başladılar gibi. Bu yüzden aslında kız gruplarını incelemek tek başına böyle bir müzik grubunu incelemek gibi değil. O dönemin aslında kadın imgesine, kapital ilişkilerine, mevcut sosyal ya da politik dönüşümlerine bakmak demek. Çünkü baştan beri aslında anlattığım şeylere dikkat ettiyseniz hep böyle bir aslında ekonomik, sosyal, bazen siyasal ya da bireysel bazı toplumsal bazı dönüşümlerin sonucu olarak görüyoruz bu başarılı grupları, daha geniş kitlelere hitap eden grupları. Bu videoda da biraz bunu çerçevelemeye çalıştım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.